Merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle çok önemli bir göksel olayı, Neptün'ün retro sürecini, Balık burcundaki son ziyaretini ve 2026'dan itibaren hayatlarımıza başlayacak olan yepyeni bir Neptün döngüsünden bahsediyor olacağım. Çek odasınız efendim. 4 Haziran 2025 tarihinde Neptün durağan pozisyona geçiyor ve ardından retro hareketine başlıyor. Bu yılın en önemli gezegensel duraklamalarından biri, yavaş hareket eden Neptün'ün durağanlaşması, onun temsil ettiği temaların yeryüzünde daha güçlü, daha görünür hale gelmesine neden olur. Zihinsel bulanıklıklar, hayaller ve hayal kırıklıkları, ruhsal uyanışlar ya da yanılsamalar artık daha fazla dikkat çekiyor olacak bunlar. Nisan sonunda Neptün yaklaşık 160 yıl sonra ilk kez tekrar Koç burcuna geçti ve sizlere adeta bir fragman sundu. Nisan sonundan Haziran başına kadar yaşadığınız deneyimlere dikkat edin. Bu birkaç haftalık kısa dönem aslında 2026 yılının başından itibaren 2038'e kadar hayatınızda etkin olacak temaların bir ön izlemesiydi. Bu süreçte ilhamlarınız kabardı mı? Yeni bir ruhsal yolculuğa çıktınız mı? Kimliğinizi yeniden mi sorguladınız? Belki de bir liderliğe adım attınız ya da bencilce gördüğünüz bir yönünüzle yüzleştiniz. İşte tam bu konular Neptün'ün Koç burcundaki uzun yolculuğunun ilk adımlarıydı. Neptün 22 Haziran 2025'te retro hareketine devam ederken Balık burcuna geri dönüyor ve buradaki en çarpıcı detay şu: Neptün Balık burcunun 29 derecesinde, yani burcun analitik derecesinde Kasım sonuna kadar geri ilerleyecek. Bu derece Balık burcunun en doygun, en karmaşık ve en kadersel derecesidir. 29 derece Balık, kolektif bilinç dışına sezgisel bilgeliği, rüyalar yoluyla gelen mesajları, spiritüel farkındalığı ve aynı zamanda büyük illüzyonları temsil eder. 29 derece Balık, Neptün'ün vedası ve hesap zamanı anlamında. Bu derece gerçek ile hayalin birbirine karıştığı sınır noktasındadır. Ruhsal uyanışların yaşanabileceği gibi büyük aldanışların da sahneye çıkabileceği bir zamandayız. Ayrıca bu derece Şehat sabit yıldızı ile kavuşumda olacak. Şehat, Mars ve Merkür doğasında çalışan, oldukça güçlü ama çoğu zaman zorlayıcı etkiler taşıyan bir yıldızdır. Bu yıldız silahlar, hayvan saldırıları, gemi kazaları, soyla ilgili felaketler ve ani talihsizliklerle ilişkilendirilebilir. Ancak öte yandan zihinsel cesaret, marjinal fikirler, meydan okuyan akıllar ve sıra dışı düşünsel yaratıcılığı da ifade eder. Yani bizler için bu süreç hem büyük bir yaratıcılık hem de ciddi zihinsel, ruhsal testler anlamına geliyor olabilir. Özellikle su elementi ile ilgili problemler, zehirlenmeler, ilaç kullanımları, bağımlılıklar, psikolojik dalgalanmalar ve rüyanızda artış gibi etkiler ortaya koyabilir. Ruhsal anlamda uyanmak isteyenler için bu dönem ayrıca bir fırsattır. Ancak gerçeklikten kaçanlar için büyük hayal kırıklıklarını da tetikleyebilir. Neptün retrosu boyunca bastırdığınız, kaçtığınız, görmezden geldiğiniz pek çok gerçek yüzeye çıkabilir. Ruhsal çalışmalarla ilgilenenler için bu dönem medyumluk, sembol okuma, rüya tabirleri ve sezgisel mesajlar alma gibi alanlarda büyük gelişmelere sahne olabilir. Ancak aynı zamanda manipülasyon, aldatılma, kandırılma, yanlış yönlendirilme gibi konulara karşı da dikkatli olmanız gerekecek. Bu dönemde bazı kişilerle aranızdaki bağlar çözülmeye başlayabilir. Artık görevini tamamlanmış ilişkiler sessizce hayatınızdan çıkabilir. Bağımlılıklarınızla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer bir süreci bir yüzleşme dönemi olarak görüp ruhsal olarak derinleşirseniz Neptün size eşsiz bir içsel temizlikte sunacaktır. Ve geldik en önemli tarihlerden biri 27 Ocak 2026. Neptün artık geri dönmemek üzere
Koç burcuna geçiyor olacak. 2038'e kadar sürecek yepyeni bir döngüyü başlatıyor. Bu geçiş yalnızca bireysel hayatlarınızda değil, toplumsal kolektif bilinçte çok ciddi bir dönüşüm başlatacak. Koç burcu benliktir, savaşçıdır, öncüdür. Neptün ise kolektif bilinç, rüyalar, bilinç dışıdır. Bu ikilinin dansı yeni ruhsal liderleri, cesur vizyonerleri, içsel gücünü bulan insanları sahneye çıkarabilir. Ancak aynı zamanda ego savaşları, pasif saldırganlık, sahte kurtarıcı figürlerin yükselişi gibi tehlikeleri de içinde barındırır. Peki biz ne yapabiliriz? Haziran 2025 ile Ocak 2026 arasında özellikle de 29 derece balık etkisi altındayken rüyalarınızı yazabilirsiniz. Spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz. Bağımlılık yapan davranışlara karşı kendinizi gözlemleyebilirsiniz. Ruhsal destek almaktan çekinmeyin. Terapiye başlayabilirsiniz. İlhamlarınızı, yaratıcı fikirlerinizi kaydedin. Kimliğinizin en derin yönlerini tanımaya cesaret edin. Bu dönem kapanışların ve hazırlıkların zamanıdır. Neptün Balık burcuna 2011'de geçmişti. O zamandan beri süregelen büyük ruhsal temalar artık son kez ziyaret ediliyor. İçsel olarak hazır mısınız? Çünkü 2026 itibariyle artık yepyeni bir ruhsal yolculuğa çıkıyoruz. Ve unutmayın, Neptün her zaman sessiz gelir. Gözlerinizi değil, kalbinizi ve sezgilerinizi kullanın. Çünkü bu dönem görünenin ardındakini görmek isteyenler için büyük bir armağan taşıyor.